Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Bu video podcast formatında sizlerle birlikte olacak. Bazı özel nedenlerden dolayı sizin için görüntülü video hazırlayamıyorum bu hafta. Ama tabii ki sizleri gökyüzünün etkilerinden de habersiz bırakmak istemedim. O yüzden bu videoda sadece burçlarınıza özel yorumlar yapacağım. Yine haritalarınız ekranda sizlerle birlikte olacak. 8 Eylül-14 Eylül haftasını değerlendiriyorum. Bu hafta gökyüzünde çok zorlayıcı açılar mevcut değil. Çok yoğun bir gezegen etkileşiminden de bahsedemeyiz aslında. 10 Eylül'de Güneş'in kuzey ay düğümüyle karşıtlığı söz konusu. 12 Eylül'de Güneş-Jüpiter 60'lığı söz konusu olacak. Yine Merkür'ün kuzey ay düğümüyle bir karşıt açısı söz konusu olacak aynı günde. 13 Eylül'de Güneş'in Merkür'le cazimi etkisiyle kavuşumda olacağını gözlemleyeceğiz. Merkür-Jüpiter yine 60'lık bir açıyla bugün içerisinde birbirlerini görecekler. Gelin Koç burcuyla birlikte başlayalım. Haftanın etkileri Koç burcuna ve diğer burçlara nasıl yansıyacak sırasıyla ilerleyelim. 8 Eylül'de Balık burcunda ilerleyen ay Yengeç burcundaki Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Bu da özellikle ailevi konularda bize destek verecek bir açı olarak değerlendirilebilir. Jüpiter ve ay aslında bir karşılıklı ağırlama konumundalar. O yüzden de aileyle ilgili konular, sorumluluklar, belki ailevi konularda görmekten kaçındığımız, alttan aldığımız, çok da üzerine gitmediğimiz konuların bu hafta biraz üzerine gidersek aslında bizim için çok daha yararlı olacağını gözlemleyebiliriz. Bilmediklerimizi öğrenmemiz, dediğim gibi görmezden geldiklerimizi biraz daha dikkate almamız ailevi ilişkilerimize daha faydalı olacaktır. Belki bakış açımızı, ön yargılarımızı bir değerlendirmemizin yine ilişkilerimize olumlu yansıyacağını gözlemleyebiliriz. Ev, yuva, barınmayla ilgili konularda da yine beklenmedik bazı desteklerle de karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Aynı gün içerisinde akşam 8 ila 10 arasında ay boşlukta olacak. O yüzden bugün içerisinde önemli kararlarınızı, ailevi konuları tartışmayı akşam saatlerine bırakmayın. Bir sonuç almanız zorlaşacaktır. Yine alışverişlerden, önemli kararlardan da uzak durmanızı tavsiye ederim. Akşam saatlerinde ay zaten Satürn'le kavuşacağından dolayı 29. derecede yine ailevi konularda kritik kararlar, belki yapıcı bazı duygusal girişimlerde bulunabileceğinizi bizlere düşündürürken Neptün'le yapacağı kavuşumda belki de yine aslında bu konularla ilgili hedeflerinizle belki duygusal açılımlarda bulunma ihtimalinizi bizlere işaret ediyor olabilir. 9 Eylül'e geldiğimiz zamansa Koç burcunda ilerleyen ay Uranüs ve Plüton'la 60'lık açı gerçekleştirecek. Ayın burada Uranüs ve Plüton'la yapacağı 60'lık açı aslında daha fazla sosyal ilişkilerimizde hem beklenmedik bazı olaylarla karşılaşabileceğimizi hem de hayatımızda değişim dönüşüm etkisi yaratacak bazı ilişkiler içerisinde olabileceğimizi bizlere düşündürüyor. Yine özellikle geleceğe yönelik hedeflerimiz, hayallerimiz, kariyer kazançlarımızla ilgili değiştirici, dönüştürücü, beklenmedik önemli destekler alabileceğimizi bizlere düşündürebilir. Sosyal çevre ilişkilerimizden fayda görebileceğimiz bir haftaya da işaret ediyor. 10 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş'in kuzey ay düğümüyle karşıt açıda olduğunu gözlemleyeceğiz. Güneş sizin 6. evinizde ilerlemeye devam ediyor. Sevgili yükselen Koçlar, Başak Burcu'nda, Merkür burada aslında yanık pozisyonda ve Güneş kuzey ay düğümüyle karşıt olduğunda güney ay düğümüyle de bir noktada kavuşumda olacak. O yüzden çalışma hayatınız, sağlığınızla ilgili konulara biraz dikkat etmeniz bu hafta içerisinde önemli olacaktır. Yine çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz önemlidir. Bu alanda da olumsuzluklara karşı biraz kendinizi
hazırlamanız faydalı olur. Fikir ayrılıkları, iletişim sorunları, belki paylaşımlarınızda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Kuzey ay düğümüyle karşıtlığı da baktığımızda belki de işte bu gündelik sorumluluklarımız, öte yandan çalışma hayatımız, sağlığımızla ilgili konuları yine biraz alttan alıp çok üzerine gitmeyip üstünü örtmeye çalıştığımız konularla ilgili aslında artık harekete geçmemiz ve bu konuları gün yüzüne çıkarıp çözmemiz gerektiğini bizlere hatırlatabilir. Bu yine temelinde aslında ailevi konular, kendinizle kişisel sorunlarınızla bağlantılı konular olabileceğine de işaret ediyor. 11 Eylül'de Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak olan Ay Plüton'la bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da yine sosyal çevre ilişkilerimizde bazı sorunların açığa çıkma ihtimalini bizlere düşündürebilir. Öte yandan geleceğe yönelik yatırımlarımız, maddi yatırımlarımızla ilgili biraz dikkatli olmamızı bizlere hatırlatacaktır. Bazı değişim, dönüşüm etkilerinin bu hafta yine bu alanlarda da etkin olacağını söyleyebiliriz. 12 Eylül'de Güneş ve Jüpiter'in 60'lık açısı aktif olacak. İyileştirici bir etki. Bu da daha fazla yine ailevi sorumluluklarımızla ilgili konulara dikkat çekecek. Burada ailevi konuları ne kadar ciddi ele alıyoruz, ne kadar sorumluluk üstleniyoruz, ne kadar detayları dikkate alıyoruz, bu alanı ne kadar sağlıklı yönetiyoruz. Belki bu sadece aile olmak durumunda değil, kendi özel hayatınızla ilgili sorumluluklara yaklaşımınızı da aslında biraz dikkate almamız gerekecektir. Bu alanda bazı iyileştirici etkiler almak istiyorsak, beklediğimiz bazı fırsatlar varsa, huzurlu bir aile hayatı, huzurlu bir özel hayat yaşama alanında beklediğimiz bazı fırsatlar varsa bu hafta gözümüz açık olsun, bu fırsatlar önümüze gelebilir. Belki çalışma arkadaşlarımızın desteğini görebiliriz bu konularda veya gündelik hayatımızı birlikte paylaştığımız kişilerden de destek alabiliriz. Bu kişiler bize sorumluluklarımızı hatırlatabilir, onlarla nasıl baş etmemiz gerektiği noktasında yardımcı olabilirler. Önümüzü açacak gelişmelere açık olabiliriz. Merkür'ün diğer taraftan Kuzey Ay düğümüyle karşıt açıda olması da yine az önce bahsettiğim gibi o üstünü örtmeye çalıştığımız konuları bizler gündeme almak durumunda kalacağız gibi duruyor sevgili yükselen koçlar bu hafta içerisinde. 13 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş ve Merkür kavuşumda olacaklar. Cazimi etkisiyle kavuşumda olacaklar 6. evinizde. Sağlığınız, gündelik sorumluluklarınız, hizmet verdiğiniz alanlar, hizmet aldığınız alanlar, belki bürokratik işlemleriniz varsa devam eden bu konularla ilgili oldukça güzel, pozitif destekler alabileceğinizi düşünebiliriz. İletişim, ulaşım, eğitimle ilgili konularda, anlaşmalarla ilgili konularda, yine çalışma hayatınızla ilgili konularda pozitif etkilere açık olacağımız bir günde olacağız. Peki neden? Çünkü cazimi demek Güneş'e 16 dakikadan daha az mesafede kavuşumda olan bir gezegeni tanımlamak demek. Astrolojik inançlara göre bu konum gezegenin etkisinin en üst düzeye çıktığı bir durumu ifade eder ve mutlulukla iyi haberlerin göstergesi olarak kabul edilir. Astrologlar bu olumlu etkinin nedenini gezegenin Güneş'in yakıcı ışınlarından korunması olarak açıklar. Güzel bir etki. 14 Eylül Pazar gününe geldiğimiz zamansa Ay'ın Güneş ve Merkür'le kare yaptığını gözlemleyeceğiz. Ay İkizler Burcu'nda ilerlerken Başak Burcu'ndaki Merkür ve Güneş'le bir kare açı gerçekleştireceğinden dolayı tabii ki hafta sonu çalışabilirsiniz. Çalışanlarımız mutlaka vardır. Çalışma arkadaşlarımız ve belki müşterilere hizmet ediyorsak müşterilerle ilişkilerimize biraz dikkat etmemiz sağlıklı olabilir. Çalışmıyorsak da aile hayatımız içerisindeki iletişimimizin özellikle sorumluluk paylaşımı temelinde bazı problemlerin gündeme gelme ihtimali söz konusu olabilir. İletişimle ilgili belki maddi konularla ilgili biraz dikkatli olmamız gerekebilir pazar günü de. Gökyüzünün bu haftaki etkileri bu şekilde hayatımıza yansıyacak sevgili yükselen koç burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları 8-14 Eylül haftasını sizin için de değerlendirmeye başlayalım. Haftayı Balık burcunda ilerleyen ayın Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirmesiyle karşılıyoruz. Pozitif destekleyici bir açı olacak sizin açınızdan. Ay Balık burcunda, Jüpiter ise 3. evde olduğundan dolayı özellikle sosyal ilişkileriniz, belki ticari ilişkiler kurma, eğitim, ulaşım, iletişimle ilgili konularda sosyal bağlar kurma noktasında destekleyici bir açı olarak değerlendirilebilir. Jüpiter zaten 11. evin yönetici olması sebebiyle de burada karşılıklı bir ağırlama da söz konusu. O yüzden de iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim, yine yakın akrabalarımızla ilişkilerimiz konusunda, sosyal çevre ilişkilerimiz, gelecek hayallerimizle ilgili konularda pozitif destekler alabileceğimiz bir etkiden bahsediyor olabiliriz ama Jüpiter 3. evde olduğundan dolayı daha fazla 3. ev konularının aslında olumlu yönde etkileneceğini düşünebiliriz. Bu konulara, yani iletişim, ulaşım, eğitim, ticaret, yakın çevre ilişkileri, bu konulara sosyal çevremizden destek görebileceğimizi, yakın arkadaş ilişkilerimizin bu alandaki problemlerimize katkı yapabileceğini değerlendirebiliriz. Aynı gün içerisinde saat 8 ila 10 arasında ay boşlukta olacak. Akşam saatlerine önemli kararlarınızı bırakmayın. Online alışveriş dahi olsa alışverişte yapmamaya çalışın derim. Ay Satürn'le kavuşacak akşam saatlerinde 29. derecede bir etkiden bahsedeceğiz. O yüzden de yine geleceğe yönelik hedefleriniz, yine kendinizi mesleki alanda geliştirme, kariyerle ilgili konularda bazı yapılandırmalarla ilgili kritik önemli kararlar verebilirsiniz. Bununla birlikte Neptün'ün de 1. derecede, Koç'un 1. derecesinde Ay'la kavuşması yine hedeflerinize yönelik sizi harekete geçirebilir, hislerinize güvenebilirsiniz. Bu alanda ne yapabileceğinizi veya hangi konuları biraz gözden kaçırdığınızı denetlemek için akşam saatlerini yine kullanabilirsiniz sevgili yükselen boğa burçları. 9 Eylül'e baktığımız zaman Koç burcunda ilerleyen ay Uranüs ve Plüton'la bir 60'lık açı gerçekleştirecek. Uranüs baktığımız zaman sizin 2. evinizde, yani parayla ilgili konularda bir destekleyici açıya karşı karşıya geleceğiz. Bu da demek olacak ki beklemediğimiz noktalardan aslında maddi destekler görebiliriz veya bilmediklerimiz ya da görmekten kaçındığımız konuların biraz farkına varmak, bu konuların üzerine eğilmemiz aslında bir uyanmayı da beraberinde getirebilir ve bu uyanışla birlikte de nasıl daha iyi kazanç elde edebileceğimizi fark edebiliriz. Plüton da sizin 10. evinizde, yine kariyer alanınızla ilgili bir destek. Demek ki bizler kariyerle ilgili konularda, kariyerimizden para kazanmakla ilgili konularda destekleyici, değiştirici, dönüştürücü bir etki alacağız ama burada yapacağımız bu girişimlerin şifreleri biraz kendi iç dünyamızda gizli. Neyi biraz belki hasıraltı ettik, neyi görmezden geldik. Bunların üzerine biraz yürürsek, neyi değiştirip dönüştürmemiz gerektiğine uyanırsak maddi kazanç hanemize olumlu etkiler sağlayabileceğiz gibi duruyor. 10 Eylül'e baktığımız zamansa Kuzey Ay düğümüyle Güneş'in karşıtlığıyla karşılaşıyoruz. Tabii ki burada Güney Ay düğümüyle de kavuşumda olacak bir Güneş söz konusu. Merkür de yanık derecesinde ilerliyor. O yüzden bizler aşk hayatımız, flört hayatımız, çocuklarımızla ilişkilerimiz, kendimizi ortaya, yeteneklerimizle ortaya koymaya çalıştığımız alanlar, risk alarak yeni başlangıç yapmaya çalıştığımız alanlarda biraz bu hafta dikkatli olmak durumundayız sevgili yükselen boğa burçları. Özellikle bütçemize beklenmedik harcamalar çıkarmamak için de dikkatli olmamızda fayda var. Merkür çünkü yanık pozisyonda, 2. evin yönetici gezegeni olarak ve Güney Ay düğümüyle de oldukça yakınlar. Maddi kayıplar yaşamamak adına yine baktığımızda aslında sportif konularda da, yeteneklerimizle ilgili konularda da kayıplar, kırgınlıklar, olumsuzluklar yaşamamak adına da dikkatli olmamız gerekecek.
Kuzey ay düğümü ise 11. evde bulunduğundan dolayı bizler özellikle yine kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız, toplum önünde olmaya çalıştığımız konularda bazı problemler yaşayabiliriz. Buna biraz dikkatli olmamız gerekecek ve bu problemlerin farkına varmamız bizi bunları iyileştirme konusunda da harekete geçirecek diyebiliriz. Jüpiter 3. evde. Yine ticaretle ilgili konular, belki ticari konularda almak istediğiniz risklerle ilgili konularda bir uyanış sizi harekete geçirecek. Bazı olumsuzluklar söz konusu olabilir ama harekete geçtiğiniz takdirde bunları iyileştirme şansınız, fark ederek iyileştirme şansınız söz konusu olacak sevgili yükselen boğa burçları. Kuzey ay düğümü zaten hem bizi harekete geçiren hem de yapmamız gereken, gerçekleştirmemiz gereken detaylara işaret eder hayatımızda. 11 Eylül'e geldiğimizde sizin burcunuzda ilerlemeye başlayan ayın Plüton'la bir kare açısı olacağını gözlemleyeceğiz. Bu da yine özellikle iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim temelinde özellikle kariyer alanınızda bazı sorunların ortaya çıkma ihtimalini işaret ediyor. Yine ortaklı işlerinizde dikkatli olmanızda fayda var. Rekabetli olduğunuz konularda önünüze geçilmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yine bu etki de zorlayıcı, stresli olsa da değişim, dönüşüm, kariyer alanındaki değişim, dönüşüme katkı yapacağını da söyleyebiliriz. 12 Eylül'e geldiğimiz zamansa gökyüzünün oldukça destekleyici olacağını gözlemleyebiliriz. Güneş ve Jüpiter'in 60'lık açısı söz konusu. Güneş az önce de belirttiğim gibi 5. evinizde, Jüpiter ise 3. evinizde, aşk hayatınızda iletişim trafiğinin canlandığını gözlemleyebiliriz. Belki İlişkilerinizin geleceğini konuşmak adına faydalı, yararlı bir gün olabilir. Diğer taraftan da bu alanda krizler de söz konusuysa bunları iyileştirmek için çok daha detaylı, disiplinli, anlayışlı davranabileceğiniz, karşı tarafın hangi detaylara takıldığını kavrayabileceğiniz olumlu, pozitif bir enerji söz konusu olabilir sizin açınızdan sevgili yükselen boğa burçları. Yine çocuklarınızla ilişkiler konusunda aynı şekilde düşünebiliriz. Almak istediğiniz riskler, yapmak istediğiniz girişimler söz konusuysa da yine şanslı bir etki alabilirsiniz. Özellikle beklediğiniz bir kredi, bir alacak verecek durumu varsa ve bununla harekete geçecekseniz olumlu haberler alabilirsiniz. İleriye yönelik özellikle hedefleriniz noktasında şans sizden yana olabilir. Fırsatları biraz sizin kovalamanız gerekecek 60'lık açı olması sebebiyle. Merkür ise Kuzey Ay düğümüyle karşıt açıda olacak. Yine 5-11'e vaksında bir karşıtlık söz konusu. Bu da özellikle maddi konularda biraz dikkatli olmamız gerekliliğine işaret ediyor. Az önce de bahsetmiştim. Beklenmedik harcamalar gündemde olabilir. Fikir ayrılıkları, çalışma hayatınızla ilgili bazı fikir ayrılıkları da burada gündemde olabilir, devreye girebilir. Sevgili yükselen boğa burçları. 13 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş-Merkür kavuşumunu gözlemliyoruz. Bir cazimi etkisi söz konusu olacak. Aşk hayatınızda, çocuklarınızla ilişkilerde, yapmak istediğiniz girişimlerde oldukça güzel, pozitif bir enerjinin açığa çıkacağını söyleyebiliriz. Güney ay düğümü faktörünü yine bir kenarda tutalım ne olur ne olmaz ama cazimi etkisi özellikle burada Merkür'ün bütün olumlu enerjilerini en üst seviyede ortaya çıkaracak. Zaten Başak Burcu'nda bir etkileşim çok daha güçlü bir etkinin açığa çıkacağını söyleyebiliriz. Yani aşk hayatımızda belki flört ettiğimiz kişiyle iletişimimiz oldukça iyi seyredebilir bu süreçte. Birbirinizi çok daha iyi anlayabilirsiniz. Yapıcı eleştirilerde bulunabilirsiniz birbirinize. Yine aynı şekilde çocuklarınızla ilişkileriniz konusunda bunu değerlendirebiliriz. Kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız konularda fikirlerinizin ön plana çıktığını, fikirlerinizle belki o iletişim yeteneklerinizle, konuşma yeteneklerinizle kendinizi çok daha ortaya koyabileceğiniz, ışıldayabileceğiniz bir etki de yaratabilir sevgili yükselen boğa burçları.
Aynı gün içerisinde Merkür Jüpiter'le de bir 60'lık açı gerçekleştireceğinden dolayı cumartesi gününü oldukça şanslı geçirebiliriz aslında. Merkür çünkü hem Güneş'le bir cazimi etkisinde hem de Jüpiter'le de bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Özellikle iletişim, ulaşım, eğitim ve bir taraftan da baktığımızda ticari konularda da fırsatlarla dolu bir hafta sonu geçirebiliriz. 14 Eylül'e geldiğimiz zamansa İkizler Burcu'nda ilerleyen Ay, Güneş ve Merkür'le bir kare açı gerçekleştirecek. Ayın Güneş ve Merkür'le bu şekilde bağlanması az önce belirttiğim gibi beklenmedik harcama konularını biraz gündeme getirebilir. O yüzden detaylara dikkat etmemiz gerekecek. Bir anlaşma imzalarken, sözleşme imzalarken, ticari girişimlerde bulunurken, belki yeteneklerimizle ilgili bir girişim yapıyorsak burada örneğin telif hakları ile ilgili önemli detaylara dikkat etmemiz gerekebilir sevgili yükselen boğa burçları. Gökyüzünün genel etkileri bu hafta bu şekilde olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 8-14 Eylül haftasını değerlendirmek için sizlerle birlikteyim. Bakalım gökyüzünün bu haftaki etkileri sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etki edecek? 8 Eylül'den başladığımız zaman Balık burcunda ilerleyen ayın Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Bu da sizin aslında özellikle kariyer alanınızla kazanç alanınızı birbirine bağlıyor. Demek ki bizler haftaya kariyerimiz ve kazanç hanemiz ekseninde olumlu bir enerjiyle giriş yapacağız. Kariyerimizde gündeme gelecek gelişmeler kazanç hanemize de olumlu yönde etkiler getirebilecek gibi duruyor. Aynı gün içerisinde akşam saatlerinde Ay 2 saatliğine boşlukta olacak 8 ila 10 saatleri arasında. O yüzden akşam saatlerinde ciddi konuları tartışmayın. Özellikle belirli kararlar vermeniz gereken konuşma, diyaloglar içerisine girmeyin. Alışverişlerinizi de yine ertelemeniz sizin için faydalı olabilir sevgili yükselen ikizler burçları. Ay sonrasında Satürn'le bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Bu da özellikle kariyerle ilgili konularda belki de son derece yapıcı bazı kritik kararlar alabileceğinizi bizlere düşündürebilir. Belki bazı krizleri, problemleri, maddi detaylara dayalı bazı problemleri, sorunları yapılandırmak için de bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Sonrasında Neptün'le kavuşacak olan Ay, özellikle geleceğe yönelik hedefleriniz, hayalleriniz konusuyla ilgili yine sizde bir uyanış gerçekleştirecek, bir dönüşüm enerjisini aktive edecek. Çünkü Plüton ve Uranüs'te de aslında baktığımızda Ay burada 60'lık açılarını aktive edecek. Bu enerji 9 Eylül gününe de yansıyacak. 9 Eylül gününün enerjisi bu şekilde aslında başlayacak da diyebiliriz. O yüzden de kendinizi geliştirmek, meslekte daha bilinir olmak, sosyal medya girişimleri, uzmanlık gibi konularda daha uyanık olacağınız, hedeflerinize daha fazla odaklanacağınız önemli bir enerjiyle Salı gününü de geçireceğiz diyebiliriz. 10 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş'in kuzey ay düğümüyle karşıt açıda olacağını gözlemliyoruz. Bu da sizin 10 ve 4 ev aksınıza işaret ediyor. Güneş bir taraftan da güney ay düğümüyle 4. evinizde kavuşacak. O yüzden ev, emlak, barınma, ailevi konular, özel hayatınızla ilgili konularda iletişim problemlerine karşı biraz dikkat etmeniz sizin için yararlı olacaktır. Bir kira söz konusuysa, ev alacaksanız anlaşmalara, sözleşmelere, ticari detaylara, kayıtlara dikkat etmeniz sizin için yararlı olacak. Zira Merkür'de, yani sizin yönetici gezegeninizde yanık pozisyonda olacak bugün içerisinde. O yüzden oldukça dikkatli olun. Dediğim gibi ev, yuva, barınma, ailevi konular, özel hayat konularına ekstra özen göstermeniz yararlı olacaktır. Tabii ki burada Güneş'in kuzey ay düğümünü tetiklemesi de önemli. Çünkü kuzey ay düğümü aslında bizim özellikle bu dönemde nereye odaklanmamız gerektiğini gösteriyor. Kariyerle ilgili konularda bir odaklanma yaşamamız gerekecek. Güneşin burada karşıt açıda olması, az önce belirttiğim gibi
ticaret konuları, eğitim konuları, yani belki mesleğimizle ilgili bir noktada bilgi eksikliğimiz söz konusu olabilir, kendimizi geliştirme ihtiyacımız olabilir ya da mesafeler, ulaşımla ilgili bazı konuları çözümlememiz gerekebilir. Ticari konularda da yine bazı zorlayıcı, stresli açılarla karşılaşabiliriz sevgili yükselen ikizler burçları. 11 Eylül gününe geldiğimiz zamansa Boğa burcunda Ay ve Plüton karesinin gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Yani Ay Boğa burcunda sizin 12. evinizde ilerlerken Plüton'la bu kez bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da demek oluyor ki yine az önce bahsettiğim o 9. ev konularında kendimizi geliştirme, uzmanlaşma, geniş kitlelere ulaşma, yurt dışı bağlantılı konularda göremediğimiz bazı detaylar bizi biraz rahatsız edebilir. Kontrolümüz dışında gelişen bazı olaylar bizi biraz yolumuzdan değişim dönüşüm yönünde saptırabilir ama olumlu bir etki açığa çıkaracağını açıkçası ben düşünüyorum. Her ne kadar stresli bir açı olsa da hem dediğim gibi kontrol dışı gelişmeler sizi tetikleyebilir bu etkiyle birlikte, hem de aslında biraz da hasır altı ettiğiniz konuların sizi rahatsız etmesiyle burada bir değişim dönüşüm ihtiyacını fark edebilirsiniz gibi duruyor sevgili yükselen ikizler burçları. 12 Eylül'de gökyüzüne baktığımızda Güneş ve Jüpiter'in bir 60'lık açıyla bağlandığını gözlemliyoruz. 4. evinizde bulunan Güneş, 2. evinizdeki Jüpiter'le bir destekleyici açı içerisinde olacağından dolayı özellikle aile bütçesine katkı veya yine ev, yuva, barınma, kira, satın alma, özel hayatınızı şekillendirme ve özel hayatınızı şekillendirirken ihtiyacınız olacak olan o maddi ihtiyaçlarınızla ilgili olumlu gelişmeler gündeme gelebilir. Özellikle kariyer hanenizden, bir diğer taraftan da eşinizden, iş ortağınızdan da destek görebileceğinizi, maddi destek alabileceğinizi düşünebiliriz sevgili yükselen ikizler burçları. Burada şuna da dikkat etmek gerekecek aynı gün içerisinde, çünkü Merkür bu kez Kuzey Ay düğümüyle bir karşıt açısını netleştirirken Güney Ay düğümüyle de kavuşumda olacak. O yüzden de özellikle sizi ilgilendiren imajınızla ilgili konularda, belki yine kariyer ve ev, aile ile ilgili alanlarda kendinizi nasıl ifade ettiğinizle ilgili biraz dikkatli olmanız gerekebilecek. 13 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş-Merkür kavuşumu, yani bir cazimi etkisi söz konusu olacak. Bu da yine ev, yuva, aile, barınma gibi alanlarda özel hayatınızı yönetme, bir hayat başlatma konularında size çok güzel bir enerji sağlayacak diyebiliriz sevgili yükselen ikizler burçları. Cazimi etkisini diğer burçlarda da belirttim, burada da değinelim. Bu terim Güneş'e 16 dakikadan daha az mesafede kavuşumda olan bir gezegeni tanımlamak için kullanılıyor. Astrolojik inançlara göre bu konum gezegenin etkisinin en üst düzeye çıktığı bir durumu ifade eder ve mutlulukla iyi haberlerin göstergesi olarak kabul edilir. Merkür zaten haberci bir enerji ortaya çıkaracağından dolayı anlaşma, iletişim konularını da ve sizi de temsil ettiğinden dolayı aile evinizde huzurlu, güzel, olumlu, pozitif haberler alabileceğinizi düşünebiliriz. Merkür zaten burada güçlü, çünkü Başak Burcu'nda yine yönetici olduğu bir alanda güzel gelişmelerin karşınıza çıkması ümidiyle diyelim. Merkür Jüpiter'le yine bir 60'lık açı da gerçekleştirecek aynı gün içerisinde. Demek ki maddi konularda da kendimizi bu hafta biraz daha rahat, daha güçlü ve kariyerimiz, iş ortağımız, evliliğimiz, ilişkimiz temelinde de güzel etkiler alabileceğimiz bir enerjiye açık olacağız gibi duruyor. 14 Eylül'e geldiğimiz zamansa Ay sizin burcunuza girdiği zaman Güneş ve Merkür'le bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da temelde duygularınızı ifade ederken bazı problemlerin ortaya çıkabileceğini bizlere düşündürebilir. Biraz egoist davranmaya açık olabiliriz. Özellikle bu ailevi konularda, aile meselelerinde, özel hayatınızla ilgili konularda
Bir diğer taraftan da yine para bağlantılı bazı konular gündemi biraz gerebilir gibi duruyor sevgili yükselen ikizler burçları. Haftanın genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları 8-14 Ağustos haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bu hafta bir podcast'ta karşınızdayım. Teknik yetersizlikler ve bazı durumlardan, özel durumlardan dolayı bakalım bu hafta gökyüzünün etkileri hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? Gökyüzü bu hafta biraz sakin aslında. Gelin bakalım 8 Eylül'den itibaren ne gibi etkiler alıyoruz? Ay Balık burcunda, yani sizin yönetici gezegeniniz Ay Balık burcunda ilerlerken sizin burcunuzdaki Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirecek pazartesi günü. Bu da özellikle meslekte yükselme, uzmanlaşma, yurt dışıyla ilgili konular, belki yüksek eğitimle ilgili konularda bir sosyal medya girişimimiz varsa, yabancılarla girişimlerimiz varsa bu konularda bize fırsat enerjisi yaratacak diyebiliriz. Bir karşılıklı ağırlama söz konusu olduğundan dolayı da gökyüzü bizi özellikle 9. ev konularında destekliyor. Aslında o aradığımız fırsatları kendimizde yaratabiliriz bir şekilde gün içerisinde, ama şansın ayağımıza geleceğini söyleyebiliriz. Özellikle hem meslekte uzmanlaşmakla ilgili konular, yabancılarla ilgili, sosyal medyayla ilgili, belki üniversite eğitimiyle ilgili konularda da avantajlı olacağımızı bugün söyleyebiliriz. Aynı gün içerisinde akşam saatlerinde 8 ila 10 arasında ay boşlukta olacak. O yüzden ciddi kararlarınızı, girişimlerinizi veya başlangıçlarınızı akşam saatlerine bırakmayın. Ciddi konuları görüşmek, konuşmak için de bu saati biraz es geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü havada kalabilir görüşmeler, konuşmalar. Bir sonuca varmakta zorlanabilirsiniz. Satürn'le de kavuşacağından dolayı ay aslında hem biraz bizi gerebilir akşam saatlerinde, hem de özellikle ilişkiniz, evliliğiniz, ortaklı işleriniz, yine ortak kazançlarınız, krizler, dönüşümlerle ilgili de kritik bazı yapıcı kararlar alma ihtimalinizi de gündeme getirebilir. Sonrasında Neptünle kavuşumda olacak olan ay özellikle mesleki konulardaki hedeflerinizle ilgili hem değişim dönüşüm enerjisini ortaya çıkaracak, hem de iç dünyanızda bazı konularında farkına varacaksınız. Belki kendinizden dahi gizlediğiniz konuların aslında açığa çıkması gerektiğini fark edebilirsiniz. Bunlarla yüzleşmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu da sizde mesleki hedeflerinize ulaşmak adına önemli bir değişim ve dönüşüm ve uyanış sağlayabilir. Güzel bir etki aslında. 9 Eylül'e de aslında bu enerjinin sarkmasıyla birlikte bu enerjiyle yine 9 Eylül'ü de değerlendirebiliriz. 10 Eylül'de Güneş'in Kuzey Ay düğümüyle karşıtlığıyla karşılaşacağız. Bu sizin 3-9 ev aksınıza işaret ediyor. Sevgili yengeçler, özellikle bugün içerisinde Güneş Güney Ay düğümüyle kavuşumda olacak bir diğer taraftan da. O yüzden ulaşım, iletişim, yazışmalar, sözleşmeler, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, eleştiri dozuna yine özellikle dikkat etmeniz gerektiğine biraz işaret ediyor aslında bu etkileşim. Çok egoist davranmamaya, özellikle parayla ilgili konulara biraz daha nasıl diyelim dikkatli davranmanız gerekliliğine işaret edecek. Merkür de yine aslında Güneş'te kavuşum derecesine yakın ama yanık bir pozisyonda. O yüzden sizden saklananlar, gizlenenler veya aslında söylemek istemediklerinizin dile gelmesi bazı iletişim problemlerini gündeme getirebilir. Kuzey Ay düğümü 9. evinizde bulunduğundan dolayı ve Güneş de bu alanda bir karşıtlık içerisinde olması, belki de işte kendinizi geliştirme konusunda bütçenizin yetersiz olması, ek dersler, özel dersler almanız gerekiyorsa bu konularda biraz zayıflığınızla karşılaşmanız gerekebilir ya da karşılaşmak durumunda kalabilirsiniz. Yine yüksek eğitimle ilgili sosyal medya girişimleriniz, yabancılara ulaşmak, yabancı bağlantılar kurma noktasında da belki işte dil problemiyle karşılaşabilirsiniz. Bir takım yetersizlikleriniz aslında açığa çıkabilir bu
etkiyle birlikte. O yüzden de bu konulara biraz yönelmemizin gerekliliğini hatırlatacak bir etki olarak da değerlendirebiliriz. 11 Eylül'e geldiğimiz zamansa Boğa burcunda ilerleyen Ay Plüton'la bu kez bir kare açı gerçekleştirecek. Geleceğe yönelik hedeflerimiz, hayallerimizle ilgili konularda biraz bizi yoracak, değişmemizi, dönüşmemizi gerektirecek gündemlerle karşılaşabiliriz. Derinlemesine bazı konuları ele almamız gerekliliğini fark edebiliriz. O krizleri çözmek konusunda özellikle kişisel bir değişim, dönüşüme ihtiyacımız varsa ve bu özellikle aşk hayatınız, çocuklarınızla ilişkileriniz, yaşamsal girişimlerinizle ilgili ise bunlara biraz dikkat etmemiz gerekecek. Ama bir diğer taraftan da özellikle geleceğe yönelik yaptığınız girişimler çok da böyle sizin elinizde tuttuğunuz fiziki parayla bağlantılı değilse burada da biraz konuları daha derinlemesine ele almamız gerekliliğine gökyüzü vurgu yapacak diyebiliriz. 12 Eylül'e geldiğimiz zamansa haftanın önemli ve en güzel enerjilerinden biriyle karşılaşacağız. Güneş ve Jüpiter 60'lık bir açıyla birbirlerini görecekler. Bu da özellikle yakın çevre ilişkilerinde, ticari ilişkilerinizde, sosyal çevre ilişkilerinizde size önemli pozitif etkiler getirecek diyebiliriz. Belki şanslı bağlantılar kurma fırsatını yakalayabilirsiniz bugün içerisinde. Kendinizi gösterebileceğiniz, çalışma hayatınızla ilgili pozitif etkiler alabileceğiniz güzel, önemli bir etki olarak değerlendirilebilir. 60'lık bir açı, gündemde fırsatlar varsa bu fırsatları görmeniz ve yakalamanız, biraz da sizin olayı iteklemeniz gerekebilir. Aynı gün içerisinde Merkür'de Kuzey Ay düğümüyle karşıt açıda olacağından dolayı bir diğer taraftan da hala ticari konularda, iletişimle ilgili konularda dikkatli olmamız gerekliliği devam edecek. 13 Eylül haftanın en şanslı, en pozitif günlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Çünkü Güneş ve Merkür cazimi etkisiyle kavuşuyorlar. 3. evinizde yine aslında baktığımızda gökyüzü bu hafta 3. evimize bayağı bir vurgu yapıyor. Bir diğer taraftan da yani iletişim, ulaşım, ticaret, eğitimle ilgili konularda bizler gündemimize daha fazla odaklanacağız. Bu gündemlere daha fazla odaklanacağız gibi duruyor. Cazimi etkisi şanslı bir enerji açığa çıkaracaktır. Burada da değinelim. Bu terim Güneş'e 16 dakikadan daha az mesafede kavuşumda olan bir gezegeni tanımlamak için kullanılıyor. Astrolojik inançlara göre bu konum gezegenin etkisinin en üst düzeye çıktığı bir durumu ifade ediyor. Yani Merkür'le ilgili konularda haritanızda bizler bu hafta oldukça güzel etkiler alabileceğiz. 12. evimizi yönetiyor Merkür. Demek ki kendi iç dünyamızda bazı yüzleşmeler yaşayabiliriz. Kendimizle konuştuğumuz, iç dünyamızla iletişim kurduğumuz takdirde iç huzurumuzu yakalayabiliriz. O görmediğimiz, görmek istemediğimiz yanlarımızla yüzleşerek bu yükü üzerimizden atabiliriz. Örneğin yine ticaret, ulaşım, eğitim, yakın çevre ilişkileri alanında da güzel bir enerji açığa çıkacak. Ve aynı gün içerisinde Jüpiter'le de bir 60'lık açısı olan Merkür bu konularda oldukça iyicil bir enerjiyi açığa çıkaracak diyebiliriz. Özellikle hep o 9. ev konuları yani meslekte yükselme, kendimizi geliştirme, sosyal medya, yurt dışı bağlantılı konularda da aslında bir noktada dolaylı olarak avantajlı gelişmelerle karşılaşabiliriz. 14 Eylül'e geldiğimiz zamansa gökyüzünde İkizler Burcu'nda ayın ilerlemesiyle Güneş ve Merkür'le kare yapmasını gözlemliyoruz. Bu da yine az önce bahsettiğimiz o 3. ev konularında hem bizden gizlenenlerin açığa çıkması gündeme gelebilir hem de bu alanda bazı bastırılmış duygularımız da açığa çıkabilir aslında. Yakın çevre ilişkilerinde bunu hissedebiliriz. Yine belki mesleki alanda da bizden gizlenenleri açığa çıkarabiliriz. Bu da bizi biraz rahatsız edebilir ama tabii ki bu pazar günü daha fazla yakın çevre ilişkileri gündemde olabilir. Çalışanlarımız da mutlaka vardır. Çalışanlar içinse yine çalışma alanında bazı gizli saklı konuların gündeme gelmesini ve sizin de bunlara biraz duygusal tepkiler vermenizi
tetikleyebilir gibi duruyor. Gökyüzünün bu haftaki etkileri bu şekilde olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları 8-14 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? 8 Eylül'de Balık burcunda ilerleyen Ay Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Bu üçgen açı özellikle iç huzurunuzu ortaya çıkaracak diyebiliriz. Kendinizi değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz konularda sizi daha rahatlatacak, belki de iç dünyanızda bazı uyanışlar yaşamanızı sağlayacak da diyebiliriz. Güzel bir etki yaratacak. Belki de huzursuzluğunuzu, gerginliğinizi, kaygılarınızı hafifletecek bazı gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz sevgili yükselen aslan burçları, ama temelde dediğim gibi iç dünyanızda bir huzur hissedeceksiniz bu etkileyici, güzel, olumlu açıyla birlikte. Günün akşam saatlerinde 8 ila 10 arasında ciddi kararlar almaktan kaçının derim. Ay boşlukta olacak. Online alışverişlerden de kaçının, ciddi kararlar almaktan, özellikle kriz çözmek üzerine girişimlerde bulunmaktan kaçının. Zira Ay ilerleyen dakikalarda Satürn'le bir kavuşum gerçekleştirecek. Bu da yapıcı bazı kararlar alma ihtiyacınızı ortaya çıkarabilir. Buna biraz dikkat edin, kritik kararlar alabilirsiniz ve belki de olumlu sonuçlar açığa çıkarmayabilir. O yüzden beklemenizi tavsiye ederim. Planlar, projeler düşünebilirsiniz nasıl hareket edeceğinize dair, problemleri, krizleri aşma noktasında. Ama dediğim gibi daha sonra harekete geçmeniz yararlı olacaktır. Haftanın ilerleyen günlerinde pozitif etkiler var. Bunları birazdan aktaracağım. Sonrasında Ay Neptün'le bir kavuşum enerjisiyle kavuşacak. Bu enerji 9 Eylül'e de yansıyacak. Bizler özellikle sosyal medya girişimleri, kendimizi geliştirmek, mesleğimizde uzmanlaşmakla ilgili konularda, bu konularla bağlantılı hedeflerimizde güzel, destekleyici, pozitif etkiler alacağız. Çünkü bir diğer taraftan Plüton ve Uranüs'ten de destek alıyor olacağız. Sosyal çevremizden güzel destekler görebiliriz. Eşimizden, iş ortağımızdan, partnerimizden yine güzel, olumlu destekler alabiliriz sevgili yükselen aslan burçları. Bu haftanın ilk günlerinde güzel etkiler açığa çıkacak. O yüzden dediğim gibi olumlu enerjiler açığa çıktıkça daha ciddi kararlar almak bizim için faydalı olacak. 10 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş Kuzey Ay düğümüyle bir karşıt açıda olacak. Sizin yönetici gezegeniniz Güneş aslında kazanç hanenizde seyrine devam ediyor. Burada aynı zamanda Güney Ay düğümüyle kavuşumda olacak. Merkür de diğer taraftan yanık bir pozisyonda. O yüzden kazanç hanenizle ilgili konularda olumsuzluklara karşı biraz hazırlıklı olmanız sizin için faydalı olacaktır. Merkür, sosyal çevre ilişkilerimiz, kariyer kazançlarımız, gelecek hedeflerimizle ilgili konularda da biraz stres yaşama ihtimalimize işaret ediyor. Güçlü konumda Merkür burada, o yüzden etkisini daha güçlü de gösterebilir. Olumsuz açılara maruz kaldığında bu etkiyi de yine güçlü bir şekilde hissedebiliriz. O yüzden bu konularda biraz dikkat, maddi konularda da dikkat. Şimdi Güneş Kuzey Ay düğümüyle karşıt açıda olduğundan dolayı kişisel gelişim, dönüşüm, benim param, ortak kazançlarımız, alacak verecek nafaka, dıştan gelen paralarla ilgili konularda da belki biraz zorlayıcı bir enerjiye maruz kalabiliriz. Aslında bu karşıt açı bizi bu zorlukları aşmak için harekete geçirme noktasında önemli bir etki. Bu yönde değerlendirirsek aslında güçlüklerle mücadele etmemiz gerekliliğinin farkına varırsak bizim için çok daha yararlı sonuçlar doğuracak gibi duruyor. 11 Eylül'e geldiğimiz zamansa Ay Boğa burcunda ilerlerken bu kez Plüton'la bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da kariyerimizle ilgili, evliliğimizle, ilişkimizle, ortaklı işlerimizle ilgili konularda biraz stres yaratırken çok da kestiremediğimiz olayların, durumların üzerimizde biraz stres yarattığını gözlemleyebiliriz. Ama bu stresle birlikte aslında bizler o Plüton'un değiştirici, dönüştürücü enerjisinin de
aktif olacağının farkına varacağız ve özel hayatımızla ilgili, evliliğimizle ilgili konularda da neyin değişmesi, dönüşmesi gerektiğini biraz daha net görebileceğiz. Duygusal anlamda da belki de nasıl davranmamız, nasıl değişmemiz, dönüşmemiz gerektiğini biraz daha net algılayabileceğiz gibi duruyor. İlerlediğimiz zaman 12 Eylül'de Güneş Jüpiter'le bir 60'lık açı gerçekleştirecek. Güneş Jüpiter 60'lık açısı da yine kazançlarımızla ilgili konularda bize güzel, olumlu, pozitif etkiler getirebilir. Belki de hasır ettiğimiz konularla yüzleşmemizin zamanı geldiğini bize hatırlatabilir ve bunları biz gün yüzüne çıkarıp bu konuların, bu problemlerin üzerine yürüdüğümüz takdirde kazançlarımızla ilgili de yine pozitif destekler alabiliriz ki bunlar özellikle dıştan elimize gelen, çok da bizim çalışarak kazandığımız paraların haricinde bütçemize giren paralarla ilgili güzel destekler getirecek diyebiliriz sevgili yükselen Aslan burçları. Merkür'ün kuzey ay düğümüyle karşıtlığı yine aynı gün içerisinde netleşeceğinden dolayı bu konularda bir tetiklenme devam edecek gibi duruyor. Haftanın en şanslı gününe geleceğiz. 13 Eylül'de Güneş-Merkür kavuşumu ve aynı zamanda Merkür'ün Jüpiter'den 1.60'lık açı alması söz konusu. Güneş ve Merkür para hanenizde kavuştuklarından dolayı güzel bir etki yaratacaklar. Oldukça pozitif bir enerji yaratacaklar. Bu özellikle sosyal çevre ilişkilerinizden, toplum önünde olduğunuz alanlardan belki kazanç elde etmenizi kolaylaştıracak bir etki olarak değerlendirilebilir ama temelde para kazanmak, kariyer kazançlarıyla ilgili konularda güzel bir destek getirecek diyebiliriz. Peki neden bu kadar olumlu bir etki oluşturuyor diyecekseniz de bir cazimi etkisi söz konusu. Bu terim Güneş'e 16 dakikadan daha az mesafede kavuşumda olan bir gezegeni tanımlamak için kullanılıyor. Astrolojik inançlara göre bu konum gezegenin etkisinin en üst düzeye çıktığı bir durumu ifade ediyor. Mutluluk ve iyi haberlerin göstergesi olarak da değerlendiriliyor. Demek ki bizler kazançlarımızla ilgili güzel pozitif haberler alabileceğiz gibi duruyor bu hafta içerisinde. 14 Eylül'e geldiğimiz zaman haftanın son gününde İkizler Burcu'ndaki Ay, Güneş ve Merkür'le kare yapacak. Bu da özellikle sosyal çevre ilişkilerimiz, kariyer kazançlarımız, geleceğe yönelik hedeflerimizin belki bütçemiz, kazançlarımızla bağlantısı noktasında biraz stres yaratacak gibi duruyor. Yine beklenmedik bazı durumlar gündeme gelebilir. Sevgili yükselen Aslan burçları, bugün içerisinde tabii pazar olduğu için çalışmıyor olabilirsiniz ama çalışanlarımız da mutlaka vardır. O yüzden kariyer kazançları noktasında bazı olumsuz durumlar gündeme gelebilir ama diğer taraftan da sizler sosyal ilişkileriniz noktasında bazı zorlayıcı etkiler de alabilirsiniz. Bu sosyal çevrenizin bütçenize nasıl yansıdığı, sosyal ilişkilerinizin bütçenize nasıl yansıdığı noktasında biraz zorlu bir etki gibi durabilir. Gökyüzünün bu haftaki enerjileri bu şekilde olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları 8-14 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? Sizler özellikle tutulma aksında bulunduğunuzdan dolayı bir stres hissediyor olabilirsiniz hayatınızda. Özellikle 21 Eylül'de sizin burcunuzda bir güneş tutulması deneyimleyecek olmanız da oldukça önemli kadersel etkileri hayatınıza getirebilecek diyebiliriz. Şimdi bu haftaya dönelim. Bu haftada aslında sizin burcunuzda önemli etkiler söz konusu olacak. 8 Eylül'den başladığımızda Ayın Balık burcunda ilerlerken Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirdiğini gözlemleyeceğiz. Bu da sizin 7-11 ev aksınıza işaret ediyor. Evliliğinizin, ilişkinizin, ortaklı işlerinizin geleceğiyle ilgili güzel pozitif etkiler alabilirsiniz ya da geleceğe yönelik yapmış olduğunuz girişimlere eşinizden, partnerinizden, iş ortağınızdan destekler alabileceğiniz bir gün olabilir. Bir karşılıklı ağırlama söz konusu olduğundan dolayı da bu alanda
Oldukça pozitif bir etkiyle haftayı açacağımızı söyleyebilirim. Gün içerisinde akşam saatlerinde 8 ila 10 arasında ciddi kararlar almaktan kaçının ay boşlukta olacak. Gündemi, ciddi konuları tartışmayı ya da bir sonuca varmak istediğiniz tartışmaları da daha sonraya ertelemenizi tavsiye ederim. Ay akşam saatlerinde Satürn'le kavuşumda olacak 29 derecede. O yüzden kritik kararlar almamız olumlu sonuçlar getirmeyebilir. Özellikle bunlar bizim çalışma hayatımız, gündelik rutin ve sorumluluklarımız, belki çocuklarımızla bağlantılıysa bu konularda ciddi kararlar almayı daha sonraya bırakalım. Hatta gecenin artık son saatlerinde Ay Neptün'le de kavuşacak. 9 Eylül'e de bu etkiyle giriş yapacağız. Bizler daha fazla dıştan gelen paralar, alacak verecekle ilgili hedeflerimiz ve kişisel gelişim, değişim, dönüşüm konularıyla ilgili hedeflerimize odaklanabiliriz 9 Eylül'de. Kariyer hayatımızla ilgili, çalışma hayatımızla ilgili, belki de patronlarımızla, ilişkilerimizle ilgili konularda daha uyanık, daha değişim dönüşüme açık bir enerji söz konusu olacak 9 Eylül'de. İlerlediğimiz zamansa 10 Eylül'de Güneş ve Kuzey Ay düğümü karşıtlığıyla gündeme bakıyoruz. Güneş sizin burcunuzda seyrine devam ederken 7. evinizdeki Kuzey Ay düğümüyle karşıt olacak. Bu da ben-biz aksında, yani ilişkiler aksında aslında hangi noktalarda harekete geçmemiz gerektiği ya da hangi konularda harekete geçmekten korktuğumuz, bazı konuları ertelediğimizle ilgili önemli gündemleri açığa çıkarabilir ve bizi harekete geçirici bir enerji açığa çıkarabilir aslında. O yüzden önemli. Ancak diğer taraftansa sizin burcunuzda Güney Ay düğümüyle de kavuşumda olacak olan bir Güneş, aynı zamanda yönetici gezegeniniz Merkür de Güneş'ten yanık pozisyonda. O yüzden kendinizle ilgili kazalara karşı dikkatli olmanız gerekliliğine de işaret etmiyor değil. Kontrol edemediğiniz, beklemediğiniz olaylar, konular bugün içerisinde sizin biraz canınızı sıkabilir. Bu kariyerinizle de bağlantılı olabilir. 11 Eylül'e geldiğimiz zamansa Boğa burcunda ilerleyen Ay, bir diğer taraftansa 6. evinizdeki Plüton'la kare açı gerçekleştirecek. Meslekte uzmanlaşma, yükselme, kendinizi geliştirme konuları bugün biraz zorlayıcı olabilir. Sizler aslında bir değişim, dönüşüm ihtiyacı içerisindesiniz. Bununla ilgili de bazı girişimlerde bulunuyorsanız aslında konuları ne kadar daha derinlemesine ele almanız gerektiğini fark edebilirsiniz veya bu konularda biraz saplantılı tavırlar ortaya koymanız da çalışma ortamında sorun yaratabilir. Bu gündemlere dikkat etmemiz gerekecektir. 12 Eylül'e geldiğimiz zamansa olumlu enerjiyi daha fazla solumaya başlayacağımız bir gün olacak. Güneş Jüpiter'le bir 60'lık açı gerçekleştiriyor. Güneş Jüpiter 60'lığı yakın çevremizden, sosyal çevremizden, yine kariyerimiz, hedeflerimiz, kariyer kazançlarımızla ilgili konularda da güzel, olumlu etkiler alabileceğimize işaret ediyor. Aynı zamanda burada Merkür de hala Kuzey Ay düğümüyle karşıt açıda olduğundan dolayı yine biz ilişkimiz, ortaklı işlerimiz, rekabetli olduğumuz konulara da hala dikkat etmek durumunda olacağız. Özellikle kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, etrafımıza karşı ne kadar eleştirel yaklaştığımız, eleştirilerimizi nasıl ifade ettiğimiz konusunda biraz dikkat etmemiz gerekecek gibi duruyor. 13 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş Merkür'le kavuşuyor ve Jüpiter'le de bir 60'lık açısı söz konusu. Haftanın en şanslı, en pozitif günü olarak cumartesini belirtebiliriz. Çünkü Merkür zaten sizin burcunuzda. Jüpiter'den bir destek alıyor. Güneş de cazimi etkisiyle kavuşuyor. Cazimi etkisi demek o gezegenin enerjisini en üst seviyede ortaya çıkarabileceği anlamına geliyor. Demek ki bizler kariyerimizle ilgili, bir diğer taraftan kendimizle ilgili konularda, kendimizi gösterebilmekle ilgili konularda oldukça güzel bir enerjiyle karşılaşacağız cumartesi günü. Ay düğümlerine de bir diğer taraftan hala dikkat etmemiz gerekecek, bunu unutmamalıyız ama
Jüpiter de bize destek veriyor. O yüzden sosyal çevremizden de destek görebiliriz. Sosyal çevre ilişkilerimizin hayatımıza olumlu yansımalarını gözlemleyebiliriz. Kariyer kazançlarımızla ilgili yine güzel olumlu destekler görebiliriz gibi duruyor. Temelde kariyer kazançları ve onların hayatımıza yansımaları bizim için olumlu bir etki olarak hayatımıza yansıyacak. 14 Eylül'e haftanın son gününe geldiğimiz zamansa İkizler Burcu'nda ilerleyen ayın Güneş ve Merkür'le bu kez bir kare açı yaptığını göreceğiz. Hafta sonu eğer çalışıyorsanız üstlerinizle ilişkileriniz, belki çalışma hayatınızla ilgili konularda da yine dikkatli olmanız gerekebilir. Bu alanda özellikle duygusal ifadelerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Duygularınızı nasıl ifade ettiğiniz önem arz edecek. Egoist tavırlardan veya egoist eleştirilerde bulunmaktan kaçınmanız da sizin için yine faydalı olabilir sevgili yükselen Başak burçları. Gökyüzünün bu haftaki etkileri hayatımıza bu şekilde yansıyabilir olasılıklar. Bunlar mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları 8-14 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? 8 Eylül'den başlayalım dilerseniz. 8 Eylül'de Ay Balık burcunda 6. evinizde ilerlerken kariyer evinizdeki Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirecek. O yüzden güzel pozitif bir enerjiyle haftayı açacağımızı söyleyebilirim. Temelde çalışma hayatınızla ilgili güzel gelişmelere açık olacağınız bir haftaya başlıyorsunuz diyebilirim sizler için aslında. Diğer taraftansa bir karşılıklı ağırlama söz konusu. O yüzden de etki daha da pozitif yansıyabilir hayatınıza. Sevgili yükselen terazi burçları, Jüpiter'in temsiliyetleri zaten hem 6. ev hem de 3. ev olduğu için özellikle ticaretle, bağlantı kurmakla, belki mesleki eğitimlerle ilgili konularda da avantajlı bir haftada olacağınızı söyleyebiliriz. Bu enerjiyle haftayı açıyoruz. Pazartesi akşamı 8 ila 10 arasında ciddi kararlar almaktan kaçının, ciddi sonuç almayı beklediğiniz diyaloglarda bulunmaktan kaçının. Online alışverişlerden de yine uzak durursanız iyi olur çünkü ay bu saatlerde boşlukta olacak. Sonrasında 29. derecedeki Satürn'le kavuşacak. Bu da kritik bazı kararlar, yapılandırıcı kararlar almanızı biraz teşvik edebilir. Bu aileyle ilgili olabilir. Belki bazı riskli girişimlerle bağlantılı olabilir. Ben yine de hala bu akşam için önemli kararlar almaktan kaçınmanızı tavsiye ederim. Ay gecenin son saatlerinde Neptün'le kavuşacağından ve bu enerjinin 9 Eylül'e de sarkacağından dolayı evlilik, ilişkiler, ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konularla ilgili hedefleriniz noktasında da güzel destekleyici bir enerji açığa çıkacak diyebiliriz. Özellikle kariyerle ilgili hedeflerinize ulaşmak için kendinizi geliştirme, girişimler yapma, belki yeteneklerinizi sergilemekle ilgili konularda hem bir uyanış hem bir nasıl ilerleyeceğiniz konusunda farkına varış yaşayabilirsiniz. Hem de ne yönde değişim ve dönüşüm göstermeniz gerekliliğini de kavrayarak yolunuza nasıl devam edeceğinizi daha net görebilirsiniz aslında. Tabii ki burada Neptün biraz kafa karıştırıcı bir etki de yaratabilir ama Uranüs ve Plüton burada bizi destekleyecek gibi duruyor. 10 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş'in kuzey ay düğümüyle bir karşıt açı netleştireceğini gözlemliyoruz. Güneş sizin 12. evinizde, kuzey ay düğümü ise 6. evinizde. Sağlığınızla ilgili konulara biraz dikkat etmeniz gerekebilir sevgili yükselen teraziler. Bu hafta içerisinde belki de özellikle sağlıkla ilgili konularda, geleceğe yönelik hedeflerinizle ilgili, kariyer kazançlarınız, sosyal çevre ilişkilerinizle ilgili hasır altı ettiğiniz konuları biraz gün yüzüne çıkarmanız ve bu noktada da artık harekete geçmeniz, bunlarla yüzleşerek, kabul ederek bunları iyileştirmek için, çözmek için bu sorunları harekete geçmeniz gerekliliğini hatırlatacak bazı gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Gökyüzü buna biraz işaret ediyor gibi. Öte yandan Güneş'in Güney Ay düğümüyle kavuşum derecesinde olmasına da dikkat etmemiz gerekecek burada.
Beklenmedik bazı olaylar, durumlar bizi biraz üzebilir. Biraz belki de kendi iç dünyamızda karamsarlığa da bürünebiliriz. Merkür de yanık bir derecede. Bu da belki inançlarımız, değer yargılarımız, hayata bakış açımızla ilgili karamsar bir yaklaşım içerisinde olmamızı tetikleyebilir. Buna da biraz dikkat edin derim açıkçası. Yani çok da böyle karalar bağlayıp kendimizi bir kenara çekip depresif düşünceler içerisinde olmamaya çalışın derim. Yani bugün içerisinde. 11 Eylül'de Boğa burcunda ilerleyen Ay Plüton'la bir kare açı gerçekleştirecek. Ay ve Plüton'un kare açısı da baktığımız zaman 5 ve sizin 8. ev konularınızı birbirine bağlayacak. Demek ki bizler alacak verecek nafaka, kredi ile ilgili konularda biraz dikkatli olmamız gerekliliğini anlayabiliriz bu hafta içerisinde. Daha garantici bazı adımlar atmak isteyebiliriz, sürprizlere açık olmayabiliriz. Plüton'un Kova burcunda bulunması ani değişim ve dönüşümleri biraz tetikleyebilir gibi duruyor. Bu konuda da biraz uyanık olmamız gerekecektir. Yine kişisel gelişim, dönüşüm, belki yeteneklerimizin farkına vararak kendimizi değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekliliğinin farkına vardıracak gelişmeler de gündemde olabilir. Bu biraz da kariyerinizle bağlantılı olabilir. Sevgili yükselen terazi burçları. 12 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş ve Jüpiter'in 60'lık açıyla birbirlerini gördüğünü gözlemliyoruz. Bu da demek oluyor ki sosyal çevremizden beklemediğimiz destekler görebiliriz kariyerle ilgili konularda. Yine yakın arkadaşlarımızdan da destek görebiliriz. Kariyer kazançlarımız, kariyer hedeflerimizle ilgili konularda daha akışkan, olumlu bir enerjide hissedebiliriz bu hafta içerisinde. Aynı gün içerisinde Merkür'ün Kuzey Ay düğümüyle karşıtlığı da devam edeceğinden dolayı yine mesleki alanda kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, belki çevremizle olan bağlantılarımızın, belki çevremizdeki kişilere karşı olan gizli saklı tutumlarımızın ortaya çıkması da aslında bu alanlarda tam olarak nasıl davranmamız gerekliliğini bize öğretebilir. Yani siz aslında düşüncelerinizi, duygularınızı açığa çıkarmak istemiyorsunuz ama bu sessiz kalışınız da belki sorun yaratıyor olabilir sevgili yükselen teraziler. Özellikle çalışma alanınızda kendinizi biraz daha net ortaya koymanız, fikirlerinizi daha görünür kılmanız gerekebilir. 13 Eylül haftanın en şanslı günü, cumartesi günü en pozitif günü olarak dikkat çekiyor. Güneş ve Merkür kavuşumda olacaklar. Bu da iç dünyanızda bir aydınlanmayı beraberinde getirebilir çünkü bir cazimi etkisi söz konusu. Cazimi terimi Güneş'e 16 dakikadan daha az mesafede kavuşumda olan bir gezegeni tanımlamak için kullanılıyor. Astrolojik inançlara göre bu konum gezegenin etkisinin en üst düzeye çıktığı bir durumu ifade ediyor ve mutluluk ve iyi haber göstergesi olarak da kabul ediliyor. Şimdi Merkür zaten Başak Burcu'nun yönetici gezegeni. O yüzden kendi iç dünyanızla, manevi değerlerinizle, gölge yanlarınızla bir yüzleşmeyi beraberinde getirebilir. İnançlarınız, hayata bakış açınızla ilgili konularda da yine bir uyanışı olumlu yönde tetikleyebilir. Jüpiter'den de Merkür'ün bir destekleyici açısı var. Kariyerle ilgili, kariyerinizdeki gelişim dönüşümle ilgili olumlu, güzel destekler de sağlayabilir. Özellikle çalışma hayatınızla ilgili güzel etkileri de açığa çıkarabilir gibi duruyor. 14 Eylül'e pazar gününe geldiğimiz zamansa İkizler Burcu'nda ilerleyen Ayın bu kez Güneş ve Merkür'ünüzde bir kare yaptığını gözlemleyeceğiz. Yine inançlarımız, hayata bakış açımızla ilgili konularda bazı duygusal ve mantıksal çatışmalar yaşayabiliriz gün içerisinde. Biraz bir kenara çekilip kendi iç sesimize kulak verme ihtiyacı duyabiliriz ve bu ihtiyacımıza yanıt ararken mantık ve duygu aksında gitgeller de yaşayabiliriz. Yani inançlarımız duygularımızla, mantığımızla da çakışıp çelişebilir. Bunun da farkına varabiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları 8-14 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? 8 Eylül'de Ay Balık burcunda ilerlerken Yengeç burcundaki Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Bu da özellikle meslekte yeteneklerinizle kendinizi ortaya koyma noktasında güzel bir etki yaratabilir. Yine burada bir karşılıklı ağırlama söz konusu olduğundan dolayı mesleki uzmanlaşma konularında girişim yapmada güzel bir enerji açığa çıkabilir. İşler istediğiniz gibi ilerleyebilir. Mesleki konularda, kariyerde yükselme, mevki sahibi olma, belki bazı mesleki eğitimler alma, sosyal medya girişimleri, yüksek eğitimle ilgili konularda güzel, olumlu, destekleyici etkiler alabileceğinizi düşünebiliriz. Bunun yine bütçenize, kazanç hanenize de olumlu etkiler getirebileceğini dolaylı olarak da gözlemleyebiliriz. Güzel bir etkiyle haftayı açıyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde 8 ila 10 arasında ay boşlukta olacak. O yüzden haftanın ilk gecesi ciddi konulara girmeyin, sonuç almaya çalışmayın, online alışverişlerde bulunmayın. Çünkü burada sonuçsuz kalabilirsiniz, kafalar iyice karışabilir, online alışverişlerde de bazı sorunlar gündeme gelebilir. O yüzden pazartesi akşamı uzanın, bir dinlenin, kafanızı sakinleştirin. Gecenin ilerleyen saatlerinde zaten Ay Satürn'le de kavuşacağından dolayı böyle biraz huzursuz hissedebiliriz. Kritik kararlar alma ihtiyacımızın perçinlendiği bir enerji açığa çıkabilir ama bence bu akşam ciddi kararlar almayın. Ne yapabileceğinizi, bazı konuları özellikle özel hayatınızda, ticari hayatınızda, yakın çevre ilişkilerinizde nasıl adımlar atmanız gerektiğini yapılandırıcı düşünceler içinde olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir adım atmaktan, bir karar almaktan uzak durmamız bizim için daha yararlı. Gecenin son saatlerinde Ay Neptün'le kavuşumda olacak. 9 Eylül'e de sarkacak bu enerji. Ve burada Plüton ve Uranüs'te de 60'lık açı netleştirmiş olacak. Biraz kafamızda karışabilir aslında. Çalışma hayatımızla ilgili, bu alandaki hedeflerimizle ilgili, gündelik rutinimiz, yaşamımızla ilgili, bu sorumluluklarla ilgili bir taraftan kafamız karışırken diğer taraftan da aslında Uranüs'ün etkisiyle krizleri nasıl aşabileceğimiz konusunda bir uyanış yaşayabiliriz. Özellikle aile hayatımız, özel hayatımız ekseninde. Plüton da zaten 4. evimizde ve sizin yönetici gezegeniniz. Demek ki kendi özel hayatınız ve bu alandaki problemleri aşmak için hedeflerinize yönelik hem bir uyanış hem bir değişim dönüşüm enerjisi aktif olacak. Olumlu bir enerji, biraz uyanışla sağlayacak diyebilirim. 10 Eylül'e geldiğimiz zaman Güneş ve Kuzey Ay düğümünün karşıt açıda olduklarını gözlemleyeceğiz. 11. evinizde bir aktif enerji söz konusu olacak. Özellikle tutulmadan sonraki haftada da bu alanda biraz hareketlilik söz konusu. Güneş Kuzey Ay düğümüyle karşıt olduğundan dolayı aslında size şu mesajı veriyor olabilecek. Aşk hayatınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili, kendinizi yeteneklerinizle ortaya koyma ve sosyal çevrede bu yönlerinizle daha bilinir olmak konusunda harekete geçmeniz gerekliliğini size hatırlatacak. Özellikle kariyer temalı konularda da bu enerjiyi açığa çıkarmanız gerekliliğini sizlere anımsatacak diyebiliriz. Diğer taraftansa Güneş ve Güney Ay düğümü 11. evinizde kavuşumda, Merkür'de yanık bir pozisyonda olacağından dolayı kariyer kazançlarımız, gelecek hedef ve hayallerimiz, sosyal çevre, yakın arkadaş ilişkilerimiz konusunda da biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Haftanın bu 3. gününde, yani 10 Eylül'de bu konulara biraz dikkat. Özellikle Merkür 8. evinizi de temsil ettiğinden dolayı krizler, problemler açığa çıkabilir. Yine alacak verecek, nafaka, kredi gibi konulara da biraz dikkat etmeniz, özellikle pasif gelirlerinizle ilgili konulara da biraz dikkat etmeniz gerekebilir. 11 Eylül'de Boğa burcunda ilerleyen Ay Plüton'la bir kare açı gerçekleştirecek. Plüton'la Ay'ın kare açısı özel hayatınızda biraz
gerilimi açığa çıkarabilir. Belki bazı konulardaki saplantılarınızı değiştirip dönüştürmeniz gerekliliğinin farkındalığını da yaratabilir aslında üzerinizde. İlişki hayatınız, aşk hayatınız, evlilik hayatınızla ilgili bazı konularda saplantılarınız, saplantılı duygulara sahip olmanız kriz, problem yaratabilir gibi duruyor. Sevgili yükselen akrepler, bu konularda da dikkatli olmamız gerekecek. 12 Eylül'e geldiğimiz zamansa haftanın pozitif enerjilerinin açığa çıktığını daha net görebileceğiz. Güneş ve Jüpiter'in bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Bu da yine mesleki konularda kendimizi geliştirme, uzmanlaşma, yine daha doğrusu geleceğe yönelik mesleki alanda yatırım yapma konularında da bize güzel, avantajlı bir enerji sağlayacak diyebiliriz. Ancak diğer taraftan Merkür Kuzey Ay düğümüyle de karşıt olduğundan özellikle iletişim dilimiz, kendimize karşı öz eleştirimizi dikkatli yapmamızda faydalı olacaktır. Ya da belki de sosyal çevremize karşı yaptığımız öz eleştirilere de biraz dikkat etmemiz gerekebilir sevgili yükselen akrep burçları. Ama tabii ki burada az önce de güneşin karşıtlığında bir uyanış da açığa çıkaracağını belirttiğim için buradan Merkür ve Kuzey Ay düğümünün karşıt açısını harekete geçirici bir enerji olarak değerlendirebiliriz. Ve dediğim gibi o kariyerde yükselme hedeflerinize, geleceğe yönelik girişimlerinize katkı yapacak bir enerjiye de destek verecek diye yorumlayabiliriz. 13 Eylül haftanın en pozitif günü olarak dikkat çekiyor. Güneş ve Merkür kavuşumda olacaklar bir cazimi etkisiyle ve Jüpiter de bu Merkür'e yine destek verecek. Demek ki bizler geleceğe yönelik mesleki girişimlerimiz, hedeflerimizle ilgili güzel, pozitif, olumlu etkiler alacağız sevgili yükselen akrepler bu hafta içerisinde. Oldukça akışında seyredebilir mesleğimizle, kariyerimizle ve kariyerimizin geleceğiyle ilgili beklentilerimiz noktasında olaylar, durumlar destekleyici ve akışında seyredebilir. 14 Eylül'e geldiğimiz zamansa İkizler Burcu'nda ilerleyen Ay, Güneş ve Merkür'le bir kare açı yapacak. Bu da demek olacak ki bazı krizler, problemler hafta sonu da açığa çıkabilir ama daha fazla alacak verecek nafaka, pasif gelirlerle ilgili konularda bazı şeylerin çok da yolunda gitmediğini fark etmemizi sağlayacak. Bu yönde işte pasif gelir elde ettiğiniz yatırımlarınız varsa, ortak gelirleriniz ya da eşinizle bazı gelirleri paylaşıyorsanız bu alanda biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Hafta sonu bazı sorunları fark edebiliriz. Bu da bizi biraz gerebilir pazar pazar. Gökyüzünün bu haftaki enerjileri hayatımıza bu şekilde yansıyabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, 8-14 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü enerjileri hangi yaşam alanlarımıza nasıl yansıyacak? Gelin 8 Eylül'den başlayalım. 8 Eylül'de Ay Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Bu da sizin 4. ve 8. eviniz arasında güzel, olumlu bir enerjiyi açığa çıkaracak diyebiliriz aslında. Ailevi konularda krizler söz konusuysa bunları çözümlemek için güzel bir haftaya başlangıç olarak değerlendirebiliriz. Bir diğer taraftan Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı da krizler, problemler yine maddi konularda, ailevi meselelerin temelinde maddi konularda yatıyorsa bu alanda güzel, pozitif, destekleyici etkiler açığa çıkacak diyebiliriz. Aslında bu 4. ev konularına bu hafta biraz fazla vurgu yapılacak da diyebiliriz. İlerleyen dakikalarda detaylarına da vurgu yapacağım. Şimdi pazartesi gecesi 8 ila 10 arasında ciddi kararlar almanız sizin için olumlu olmayabilir, havada kalabilir aslında burada alacağınız kararlar. O yüzden pazartesi gecesi bir oturun, bir dinlenin, bir kendinizi dinleyin derim. Alışveriş yapmaktan da uzak durun. Özellikle pahalı alışverişler yapmaktan online olarak en azından uzak durmanız da sizin için yararlı olacaktır.
Ay boşlukta olacağından dolayı hem bir fikri gerçekleştirmek hem yapacağımız bir alışverişten olumlu sonuç almak çok da istediğimiz gibi gelişmeyebilir. O yüzden bizler pazartesi akşamı keyfimize bakmaya çalışalım. Zaten Ay Satürn'le de buluşacak gecenin ilerleyen saatlerinde biraz huzursuz hissedebiliriz. Özellikle yakın çevre ilişkilerimiz, maddi konularla ilgili yine gündemlerimiz bizi biraz gerebilir gecenin ilerleyen saatlerinde. 29. derecede bir kavuşum olacağından dolayı da kritik kararlar alabiliriz gecenin belli bir saatinde. Bundan bence biraz uzak durmamız da faydalı olacaktır. Gecenin son saatlerinde Ay Neptün'le de kavuşacak ve bu enerji 9 Eylül'e de sarkacak. Ay Plüton ve Uranüs'te de bir 60'lık gerçekleştireceğinden dolayı yakın çevre ilişkilerimiz, yine özel hayatımız, eşimiz, ortaklı işler yürütüyorsak bu kişilerle olan ilişkilerimiz ve hedeflerimizle ilgili de yine olumlu, güzel, değiştirici, uyandırıcı gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz mümkün gibi görünüyor. Özellikle sosyal çevremizi, yine iletişim, ulaşım, eğitimle ilgili konularda girişimlerimiz varsa bu konularda nasıl değişip nasıl dönüşmemiz gerekliliğine de uyanabileceğimiz, belki rakiplerimize karşı nasıl bir adım öne geçebileceğimizi daha net görebileceğimiz, belki Ay Neptün kavuşumuyla kafamızın karışıklığını aslında Uranüs ve Plüton etkisiyle temizleyebileceğimiz de bir enerjiden bahsedebiliriz burada. 10 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş ve Kuzey Ay düğümünün karşıtlığı 4-10 ev aksına yansıyacak. Bu aslında bir diğer taraftan da Güneş'in Kuzey Ay düğümüyle karşıtlığı ötesinde Güney Ay düğümüyle kavuşacağı anlamına da geliyor. Merkür bu alanda yine yanık bir pozisyonda. O yüzden rekabetli olduğunuz konularda mesleki gündemlerinize biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. İşler istemediğiniz gibi ilerleyebilir. Anlaşmazlıklar, uzlaşmazlıklar da gündeme gelebilir. Yine üstlerinizle, patronlarınızla ilgili. Özellikle yükselmeye çalışıyorsanız, meslekte kendinizi daha fazla ön plana çıkarmaya çalışıyorsanız bu alanda biraz krizler de gündeme gelebilir. Hatta kariyerinize bu kadar odaklanmanız belki de özel hayatınızla ilgili sorumluluklarınızı biraz geri planda bırakabilir. Bu gündemleri tetikleyecek bazı gelişmeler de söz konusu olabilir açıkçası. Sevgili yükselen yaylar, yani iş hayatı ve özel hayatınız aksında bazı gerginlikler açığa çıkabilir. O yüzden de biz hem özel hayatımıza hem de kariyer alanımıza biraz dikkat kesiliyoruz bu hafta içerisinde. 11 Eylül'e geldiğimiz zaman Boğa burcunda ilerleyen Ay Plüton'la bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da çalışma hayatımız, günlük rutinimizle ilgili alanda biraz stres yaratabilir. Aslında bu stresle hangi alanlarda değişmemiz, dönüşmemiz gerekliliğini de fark edebiliriz. Belki de iletişim dilimizde bir sorun olabilir. Çevremizdeki, yani çalışma alanımızda, çevremizde bulunan kişilerle ilişkilerimizde neleri dikkate almamız gerekliliğini daha net görebiliriz. Belki bu alana biraz duygusal yaklaşıyoruzdur. Özellikle çalıştığımız alanda çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimize biraz duygusal yaklaşıyoruzdur. Bunu aslında değişip dönüştürmemiz ve bundan kendimizi özgürleştirmemiz gerekliliğini biraz fark etme şansımız olabilir bu hafta içerisinde. 12 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş-Jüpiter 60'lığı aktif olacak. Güzel, olumlu bir enerji. Güneş ve Jüpiter'in 60'lık açısı da yine ailevi konulardaki krizleri aşmamız için bizi destekleyecektir. Alacak verecek, nafaka, kredi gibi konularda da belki patronumuzdan, üstlerimizden ya da aile büyüklerimizden de yine destek görebileceğimizi bizlere müjdeliyor olabilir. Merkür hala Kuzey Ay düğümüyle karşıt açıda olacağından dolayı hala o aile ve iş hayatı aksındaki gerilim aktif olacaktır. Bugün de buna biraz dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi 13 Eylül'e geldiğimiz zaman haftanın en pozitif gününde olacağımızı belirtmekte yarar var. Çünkü
Güneş, Merkür cazimi etkisiyle kavuşuyor ve Jüpiter'den de bir destek alıyorlar. Demek ki bizler çalışma alanımızda, kariyer alanımızda, bir diğer taraftan da evlilik hayatımızda, ortaklı işlerimizde ve rekabetli olduğumuz konularda güzel, pozitif enerjilerle, gelişmelerle karşılaşabileceğiz. Çünkü bir cazimi etkisi. Cazimi terim olarak Güneş'e 16 dakikadan daha az mesafede kavuşumda olan bir gezegeni tanımlamak için kullanılıyor. Astrolojik inançlara göre bu konum gezegenin etkisinin en üst düzeye çıktığı bir durumu ifade ediyor. Mutluluk ve güzel haberler getirebilir. Merkür zaten Başak Burcu'nda, güzel bir alanda, güçlü olduğu bir alanda. Zaten işte 7. evinizin de yöneticisi. Demek ki çalışma alanımızda eşimizden destek görebileceğimiz, hani o ev, özel hayat, iş hayatı arasında bir gerginlik vardı. Belki de onu da çözümleyebileceğimiz güzel bir enerji açığa çıkarabilir burada. 14 Eylül'e geldiğimiz zamansa İkizler Burcu'nda ilerleyen ay bu kez Güneş ve Merkür'le bir kare açı yapacak. Az önce belirttiğimiz o iyicil enerji biraz tersine dönecek gibi. Yani aslında tersine dönecekten çok mantık ve duygular arasında bir çelişkiye düşebiliriz aslında burada da. Buna biraz dikkat etmemiz gerekecektir. Yani evliliğe, ilişkiye, özel hayata bakış açımızda mantık mı ağır basmalı, duygular mı ağır basmalı? Burada bir git gel içerisinde olabiliriz sevgili yükselen yay burçları. Gökyüzünün enerjileri hayatımıza bu hafta bu şekilde yansıyabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları 8-14 Eylül haftasını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? 8 Eylül'de Ay Balık burcunda ilerlerken Jüpiter'le Yengeç burcundaki Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştirecek. Bu da sizin 3-7 ev aksınıza olumlu bir etki sağlayacak. Aşk hayatınızda, ilişkilerinizde, yine ortaklı işlerinizde birbirinize çok iyi destek olabileceğiniz güzel bir enerji açığa çıkaracak. Haftanın ilk gününde iletişim bağlarınız oldukça güçlü ve sağlıklı olabilecek. Birbirinize yarar sağlayabileceğiniz güzel bir enerji açığa çıkacak. Yine iletişim, ulaşım, eğitim ve ticari konularda da güzel bir enerji, destekleyici bir enerji de açığa çıkabilir sizin açınızdan sevgili yükselen oğlak burçları. Yine farklı bir noktadan da baktığımızda kontrolünüz dışında gelişecek olaylar da avantajınıza dönüşebilir gibi duruyor bu haftanın ilk gününde. Gecenin ilerleyen saatlerinde 8 ila 10 arasında ay boşlukta olacak. O yüzden gece saatlerinde ciddi kararlar almaktan uzak durun. Ciddi alışverişler, büyük bütçeli alışverişler yapmaktan online belki alışveriş yapabilirsiniz. Bu girişimlerden uzak durun. Her şey havada kalabilir ay boşlukta olduğundan dolayı. İlerleyen dakikalarda zaten ay Satürn'le kavuşacak. Biraz depresif hissedebiliriz. Belki bazı konularda ciddi kararlar alma ihtiyacında olduğumuzu fark edebiliriz ama bu saatlerde, bu gece içerisinde bence çok da ciddi kararlar almamaya çalışın derim bir kez daha. Daha sonrasında gecenin son saatlerinde Ay Neptün'le kavuşacak. Bu enerji 9 Eylül'e de yansıyacak. Plüton ve Uranüs'te de bir 60'lık açı gerçekleştirecek olan Ay aslında bir noktada Neptün'le kavuşumunda duygusal bir karmaşa yaratabilir hedeflerimize. Belki de işte özel hayatımız, ailemizle ilgili, ev, yuva, barınmayla ilgili konulardaki hedeflerimizde biraz bir kafa karışıklığı yaratabilir. Ama diğer taraftan da Uranüs ve Plüton hem bir uyanıklık hem de hangi detaylarda değişiklik ve bir dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekliliğini bizlere hatırlatacak, bizi bu konulara uyandıracak. Yani bir noktada da gündelik sorumluluklarımız ve gündelik maddi sorumluluklarımız temelinde de ve yine temelinde ailevi konular, ev, yuva, barınma ve ailemizin geleceğiyle ilgili konularda da farkındalık ve uyanıklık yaşayacağımız bir enerji açığa çıkacak 9 Eylül günü de.
10 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş ve Kuzey Ay düğümünün karşıt açısının netleştiğini gözlemleyeceğiz. Bu da 9 ve 3. ev aksımıza işaret ediyor. Bu da demek olacak ki bizler özellikle mesleğimizde yükselmeye çalışırken, uzmanlaşmaya çalışırken, belki daha bilinir olmaya çalışırken, mevki sahibi olmaya çalışırken, diğer taraftansa hedeflerimiz ve olayları biraz akışına bırakmamız gerekliliğini hatırlamamız da gerekecek gibi duruyor. Gökyüzü bize bu yönde bir mesaj veriyor gibi. Çünkü Kuzey Ay düğümü 3. evimizde. Hem iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim, bu turizm de olabilir. 9. ev aksı da zaten. Yabancılarla olan ilişkiler aksında da yine dediğim gibi biraz stresli ve aslında hangi konuları biraz akışına bırakmamız gerekliliği, hangi konularda hedeflerimiz, hayallerimiz varsa bunları gerçekleştirmemiz gerekliliğini artık bize hatırlatacak gündemler ve olaylar karşımıza gelebilir. Diğer taraftan tabii ki Güneş, Güney Ay düğümüyle 9. evde de kavuşumda olacak. Yani yurt dışı bağlantılı konular, yurt dışı ticareti, turizm, meslekte yükselme hedefleri, sosyal medya girişimleri, üniversiteyle ilgili konularda bazı talihsizlikler yaşamaya açık olabiliriz. Merkür de burada yanık bir pozisyonda. O yüzden bu alanda biraz dikkatli olmamız gerekecek sevgili yükselen Oğlak burçları. Merkür bir diğer taraftan da 6. evimiz, yani gündelik rutinimizi, sağlığımızı da yönettiğinden dolayı bu konularla ilgili de biraz zorlu bir enerji açığa çıkabilir. İlerlediğimiz zaman 11 Eylül'de Ay Boğa burcunda ilerlerken Plüton'la da kare açı gerçekleştiriyor. Ay Plüton kare açısı da yine 2-5 ev aksına işaret ettiğinden dolayı beklenmedik harcamalar, belki de bütçemizi değiştirip dönüştürmemiz gerekliliğini yine veya kazanç ya da harcamalarımızı değiştirip dönüştürmemiz gerekliliğini bize hatırlatacak ani sürpriz harcamalar ortaya çıkabilir. Buna da biraz dikkat etmemiz gerekecektir. Bu belki de tabii ki okulların açılış dönemi, çocuklarımızın harcamalarıyla ilgili de beklenmedik harcamalarıyla ilgili gündemleri de açığa çıkarabilir. 12 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş ve Jüpiter'in 1.60'lık açıyla birbirlerini gördüğünü gözlemliyoruz. Güneş sizin 9. evinizde, Jüpiter ise 7. evinizde. Rekabette olduğunuz konularda size avantaj sağlayacak önemli gelişmeler açığa çıkabilir. Yine evliliğinizde, ilişkinizde, ortaklı iş yürütüyorsanız iş ortağınızla ve yine rekabette olduğunuz konularda bazı sorunlar da varsa bu sorunları çözüme ulaştırabileceğiniz güzel bir enerji olarak da değerlendirilebilir. Aynı gün içerisinde Merkür Kuzey Ay düğümüyle hala karşıt açıda olacağından dolayı da bizler yine iş alanımızda nasıl iletişim kurduğumuz, iş bağlantılarımızla ilgili konulara ne kadar ciddi yaklaştığımızla ilgili biraz dikkatli olmamız gerekebilir. 13 Eylül'de Güneş ve Merkür kavuşacaklar. Merkür'e Jüpiter'de 60'lık açıyla pozitif enerji pompalayacak diyebiliriz. Güneş ve Merkür cazimi etkisiyle kavuşumda olacaklar. Yani Merkür'ün enerjisi olabildiğince 9. evinizde açığa çıkacak. Bu da demek olacak ki yurt dışıyla ilgili konular, seyahatler, turizmde çalışıyorsak yabancılarla ilgili işbirliklerimiz, bağlantılarımız söz konusuysa, meslekte uzmanlaşma, yükselme, sosyal medya girişimleri gibi alanlarda gündemlerimiz söz konusuysa güzel pozitif etkiler alacağız. Bunlar yine gündelik rutinimize de pozitif bir yansıma olarak dikkat çekebilir. Jüpiter'in destek vermesi de yine özellikle rekabetli olduğunuz konularda sizi öne geçirecek fırsatları açığa çıkaracak şeklinde de değerlendirilebilir. İletişim, ulaşım, ticaret, eğitim, bu alanlarda zaten çalışıyorsanız şans sizden yana olacak da diyebiliriz. 13 Eylül'de böyle etkiler alıyoruz ve 14 Eylül'e geldiğimiz zamansa İkizler Burcu'nda ilerleyen ayın bu kez Güneş ve Merkür'le bir kare açı yaptığını gözlemleyeceğiz. Bu da biraz çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizde
Duygusal bağlarımızın olmaması gerektiğini belki bize biraz hatırlatacaktır. Ay İkizler Burcu'nda belki o çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizde değişimi de bizlere müjdeliyor olabilir. Biraz gergin bir değişim söz konusu olacak ama belki de iş ilişkilerimize, çalışma ortamımızda mantık çerçevesinde yaklaşmamız gerektiğini, duygusallıktan uzak durmamız gerektiğini bize hatırlatacak bazı gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Bu her ne kadar pazar gününe denk gelse de yine gündelik rutinimizi paylaştığımız kişilerle de bu enerjiyi deneyimleme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Tabii ki pazar günü çalışan arkadaşlarımız da olabilir. Gökyüzünün bu haftaki enerjileri hayatımıza bu şekilde yansıyacak gibi duruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları 8-14 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? Ay ve Jüpiter'in olumlu açısıyla 8 Eylül gününü pazartesini karşılıyoruz. Bu da bizim baktığımızda ikinci evimizde 6. evimiz arasında olumlu bir enerjiyi açığa çıkaracak. Çalışma hayatımız, gündelik rutinimiz, aldığımız, verdiğimiz hizmetler ve kazançlarımız aksında olumlu gelişmelere açık olacağımız bir hafta başlangıcı yapıyoruz. Öte yandan bu haftaki gelişmeler yine çalışma hayatımızın geleceğiyle ilgili önemli etkiler de yaratabilir diye düşünebiliriz. Şimdi özellikle pazartesi akşamı 8 ila 10 arasında ciddi kararlar almaktan, ciddi sonuç beklediğimiz diyaloglara girmekten kaçınmamız faydalı olacaktır. Bu saatlerde ay boşlukta olacak. Yine online alışverişlerden, büyük bütçeli alışverişlerden uzak durmamız bizim için yararlı olur. İstediğimiz verimi alamayabiliriz yapacağımız alışverişten ve diyaloglar, sonuç beklediğimiz diyaloglar da yine havada kalabilir. Sonrasında zaten Ay Satürn'le bir kavuşum gerçekleştirecek. Biraz bunaltıcı bir enerji yaratabilir. Bazı konularda özellikle kendimizle ilgili, kontrolümüz dışında gelişecek olaylarla ilgili nasıl davranmamız gerektiğine yönelik bazı kritik kararlar alma ihtiyacı duyabiliriz ama pazartesi akşamı bence çok da ciddi kararlar almak için uygun bir zaman dilimi olmayacaktır. Kritik sonuçlar doğurabilir. Devamında ise Ay Neptün'le kavuşacak ve bu enerji 9 Eylül'e de yansıyacak. Plüton ve Uranüs'te de 60'lık açısı destekleyici olacak. Biraz kafamız karışabilir. Özellikle yakın çevre ilişkileri, ulaşım, eğitim, ticaret ve bu alanlardaki girişimlerimizle ilgili biraz kafamız karışabilir. Özellikle hedeflerimize ulaşma noktasında ama Uranüs ve Plüton'un destekleyici açıları da burada biraz bize yol gösterici olabilir. Hem bir uyanış yaşayabiliriz, nasıl bir girişim yapmamız gerektiğiyle ilgili hem de kendimizde de aslında bu hedeflere ulaşmak için neyi değiştirip dönüştürmemiz gerekliliğini fark edebiliriz açıkçası sevgili yükselen kova burçları. 10 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş ve Kuzey Ay düğümünün karşıtlığı 2-8 ev aksında para hattında bir gergin enerji açığa çıkaracak. Aslında eğer maddi konularda vericiyseniz, çok paylaşımcıysanız ya da ortak gelir elde ediyorsanız bu da aslında kişisel kazançlarınızı biraz daha ciddiye almanız, belki biraz daha garantiye almanız, kendi hedefleriniz, kendi hayalleriniz için kullanmanız gerektiğini size hatırlatacak diye düşünebiliriz sevgili yükselen oğlaklar. Sizler zaten para konularında biraz daha tutucu davranabiliyorsunuz. Paranızı çok da çarçur etme yöneliminde değilsinizdir. O yüzden pasif gelir elde edecek yatırımlar içindeyseniz de burada çalışarak elde ettiğiniz kazançlar ve dolaylı yollardan size ulaşan paralar aksında da biraz bir gerilim söz konusu olabilir. Zaten Güneş Güney Ay düğümüyle 8. evinizde kavuşacak. Merkür de bu alanda yanık. O yüzden harcamalar ve gelir gider dengesine biraz dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle yine alacak verecek, pasif gelirler, miras gibi konulara dikkat etmemiz gerekecek. Olumsuz gelişmelerle karşılaşabiliriz.
Para hanemiz biraz stres yaşayabilir bu hafta içerisinde. 11 Eylül'e geldiğimiz zamansa Ay Boğa burcunda ilerlerken Plüton'la bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da şu anlama gelecek. Boğa burcu baktığımız zaman bizim 4. evimiz ve Plüton'sa 1. evinizde, yani sizin burcunuzda. Aileyle ilgili konularda bazı saplantılarınız ortaya çıkabilir. Bazı konularda belki duygusal baskı oluşturduğunuzu fark edebilirsiniz. Bu konulara biraz dikkatli olmanız gerekecek. Belki de ailevi konularda sorumlulukları sizin daha fazla üstlenmeniz, bu alanda bir istikrar sağlama ihtiyacınız, baskıcı bir tutum ortaya çıkarmanızı da ve duygusal anlamda da diğer aile bireyleri üzerinde bir baskı oluşturmanıza da sebep veriyor olabilir. Bunu fark etme ihtimaliniz söz konusu olabilir sevgili yükselen Oğlak burçları. 12 Eylül güzel enerjili bir gün. Güneş ve Jüpiter'in bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Güneş 8. evinizde, Jüpiter ise 6. evinizde. Demek ki bizler özellikle çalışma hayatımız, gündelik sorumluluklarımızla ilgili konularda bazı problemler yaşıyorsak bunları çözümleme noktasında güzel bir enerjiyle karşılaşabiliriz. Belki çalışma arkadaşlarımızdan destek alabiliriz. Günümüzü birlikte geçirdiğimiz kişiler yine hayatımızı kolaylaştırabilirler. Bize olumlu etki sağlayabilirler. Maddi konularda özellikle önümüzü görmemizi sağlayabilirler gibi duruyor. Merkür ve Kuzey Ay düğümü karşıt açıda olacağından dolayı hala o benim param, senin paran, bizim paramız aksındaki gerilim de etkin olacak diye düşünebiliriz. 13 Eylül'e geldiğimiz zaman haftanın en pozitif enerjili günü olacak. Güneş Merkür'le cazimi etkisiyle kavuşuyor ve Merkür-Jüpiter açısı da destekleyici. Yani Merkür hem Güneş'ten hem Jüpiter'den gayet güzel bir enerji alıyor. Bu da özellikle alacak verecek, nafaka, krediler, pasif gelirler, miraslarla ilgili konularda şanslı bir hafta sonu yaşama ihtimalimize işaret edecek diyebiliriz. Merkür zaten Başak Burcu'nun yönetici gezegeni, oldukça da güçlü bir pozisyonda. İkizler Burcu da yine kendimizi gösterme, girişimlerde bulunma konularına, yine hayatımızın konforuna ilişkin bazı konulara dikkat çekebilir. Bunların maddi yönlerine de biraz dikkat çekebilir. Bu konularda oldukça güzel, şanslı, pozitif bir etki alacağımızı düşünebiliriz. Cazimi etkisini şu şekilde tanımlıyorlar. Bunu da belirtmekte yarar var. Bu terim Güneş'e 16 dakikadan daha az mesafede kavuşumda olan bir gezegeni tanımlamak için kullanılıyor. Astrolojik inançlara göre bu konum gezegenin etkisinin en üst düzeye çıktığı bir durumu ifade ediyor ve mutlulukla iyi haberlerin göstergesi olarak da kabul ediliyor. O yüzden 13 Eylül Cumartesi günü güzel etkiler almaya açığız gibi duruyor. 14 Eylül'de Ay İkizler Burcu'nda ilerlerken bu kez Güneş ve Merkür'e bir kare açı yapacak. Harcamalara karşı biraz dikkatli olmamız gerekliliğini bize bir kez daha hatırlatabilecek gibi duruyor. Gökyüzünün enerjileri bu hafta hayatımıza bu şekilde yansıyacak gibi mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları 8-14 Eylül haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü enerjileri hayatımıza nasıl yansıyacak, hangi yaşam alanlarında etkisini gösterecek. Haftaya güzel bir enerjiyle başlıyoruz. Sizin burcunuzda, balık burcunda ilerleyen ay yengeç burcundaki Jüpiter'le bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Bu da özellikle aşk hayatınızda bir fırsatı açığa çıkarabilir. Aşk hayatınız, çocuklarınızla ilişkileriniz, yeteneklerinizi göstererek kendinizi ortaya koyma fırsatını tetikleyecektir. Yine riskli bir girişim noktasında da avantajlı olabilirsiniz haftanın başlangıcında. Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı 5. ev konularında şanslı pozisyonda olabileceğinizi düşünebiliriz. Ve diğer taraftan da yine kariyerinizde parlayabileceğiniz güzel bir enerji olarak da değerlendirilebilir bu etki. Öte yandan akşam saatlerinde 8 ila 10 arasında ay boşlukta olacağından dolayı ciddi kararlar almaktan,
karar beklenilen diyaloglar içerisinde olmaktan kaçınmanız fayda sağlayacaktır. Sonuca varmakta zorlanabilirsiniz. Konuşmalar, diyaloglar havada kalabilir. Yine önemli alışverişler, ciddi bütçeli alışverişler yapmaktan kaçınmanız da faydalı olacaktır. Belki online alışveriş yapabilirsiniz. Buradan da uzak durmanız faydalı olacaktır. Ay zaten ilerleyen dakikalarda Satürn'e kavuşacak. Biraz bir stres yaratabilir, bir bunaltı, bir gergin enerji yaratabilir üzerimizde. Özellikle belki de geleceğimize yönelik hedeflerimiz, kariyer kazançlarımız, manevi değerlerimiz, gölge yanlarımızla ilgili konularda kritik kararlar aldırmaya yönelebiliriz. Duygusal bazı stresler bizi buna yöneltebilir ama belirttiğim gibi ciddi kararlar almaktan kaçınmamız bizim için daha yararlı olacaktır pazartesi akşamı. Öte yandan Neptün'le ilerleyen dakikalarda kavuşacak olan Ay bu enerjiyi 9 Eylül'e de taşıyacak. Plüton ve Uranüs'te de kavuşacak. Özellikle aile hayatımızla ilgili güzel, olumlu gelişmelerle karşılaşabiliriz. Maddi konular temelinde aslında neyi değiştirip dönüştürmemiz gerekliliğinin biraz farkına varabiliriz. Ay-Neptün kavuşumu duygusal bir karmaşa yaratırken 4. evdeki Uranüs ve 12. evdeki Plüton'dan destek alması iç dünyamızda neyi değiştirip dönüştürmemiz gerekliliğini bize hatırlatabilecek, bir uyanış sağlatabilecek. Yani bizler aslında gölge yönlerimizle yüzleşebilirsek, manevi değerlerimizle ilgili de biraz kendimizi gözlemleme şansı bulabilirsek aslında bu etkiyi pozitif yönde kullanma şansına da sahip olabiliriz. Ailemizden beklemediğimiz destekler görebiliriz yine 9 Eylül'de. Uranüs'e baktığımız zaman zaten 12. evi yönettiğinden dolayı beklemediğimiz anda güzel, şanslı, avantajlı gelişmelerle karşılaşma şansımız olabilir. Belki de özel hayatımızı değiştirip dönüştürme noktasında da fırsatlar yakalayabiliriz. 10 Eylül'e geldiğimiz zamansa Güneş ve Kuzey Ay düğümünün karşıt açıda olduğunu gözlemleyeceğiz. Kuzey Ay düğümü sizin burcunuzda 1. evinizde, Güneş ise 7. evinizde. Aslında gökyüzünde bu hafta biraz da 7. ev vurgusu var. Çünkü Güneş burada bir diğer taraftan da Güney Ay düğümüyle kavuşacak. O yüzden rekabette olduğunuz konular, evliliğiniz, uzun süreli ilişkileriniz, ortaklı işlerle ilgili biraz talihsiz gelişmelere açık olabiliriz. Merkür de burada yanık pozisyonda olduğundan dolayı ve bu alanın yönetici gezegeni olması sebebiyle zorlu bir enerjiyi açığa çıkarabilir, hatta ikiye katlayabilir. O yüzden bu konularda dikkatli olmamız gerekecek. Yine aile, özel hayat temsiliyeti olduğu için Merkür'ün bu alanlarda da krizlere karşı biraz dikkatli olmamız gerekecek gibi duruyor. Şimdi Kuzey Ay düğümü bizim burcumuzda kendimizle ilgili, çevreye verdiğimiz imajla ilgili, görünüşümüzle ilgili bu konularda bir şeyleri netleştirmemiz ve bu konuda harekete geçmemiz gerekliliğine işaret ediyor. Aslında Güneş'le karşıtlığı burada bu temayı vurgulayacak, güçlendirecek de diyebiliriz. Belki de kişisel sorumluluklarımızı daha ciddiye alarak hayatımıza devam etmemiz gerekliliğini bize biraz hatırlatacak diye düşünebiliriz. Öte yandan ilerlediğimiz zaman 11 Eylül'de Ay Boğa burcuna geçtiğinde Plüton'la bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da aslında yine yakın çevre ilişkilerimizde gizli saklı konuların açığa çıkma ihtimalini tetikleyebilir. Özellikle gizli saklı duyguların veya birbirimiz üzerinde duygusal baskı oluşturduğumuz konuların ne kadar farkındayız, ne kadar farkında değilizini biraz netleştirecek bir açı olarak değerlendirilebilir. Özellikle aşk hayatımızla ilgili belki bazı konularda da gizli saklı platonik aşkları da gündeme getirebilir. 12 Eylül'de Güneş-Jüpiter 60'lığı söz konusu. Yine güzel, olumlu bir enerji. Güneş-Jüpiter 60'lığı da özellikle rekabette olduğunuz konularda yeteneklerinizle sizi öne geçirme potansiyelini taşıyor. Yine evliliğiniz, ortaklı işleriniz, rekabette olduğunuz konularda girişim yaptığınız takdirde sizi bir adım öne taşıyacak. Evlilikteki sorunları, konfor sorunlarını, belki çocuklarla ilgili olan sorunları çözmenizi
kolaylaştıracak gibi de değerlendirilebilir. Merkür Kuzey Ay düğümüyle hala karşıt açıda olacağından dolayı Ben-Biz aksındaki o gerilim, belki fikirsel çatışmalar hala etkisini koruyor olabilecek. Biraz fazla eleştirel de olabiliriz aslında bu hafta içerisinde. Eşimize, partnerimize, iş ortağımıza karşı bu konuda biraz dikkatli olmamız da gerekecek. 13 Eylül'e geldiğimiz zaman haftanın en şanslı günü olarak değerlendirebiliriz bu günü. Güneş Merkür cazimi etkisiyle kavuşacak ve Jüpiter'den de destek alacak. Güneş ve Merkür'ün cazimi etkisiyle kavuşması demek Merkür'ün bütün o enerjisini, gücünü çok net ortaya koyabilecek, güzel haberler, güzel gelişmeleri hayatımıza getirebilecek anlamına geliyor. Jüpiter'den de destek alıyor. Demek ki bizler aşk hayatımız, özel hayatımız, ortaklı işlerimiz ve rekabetli olduğumuz konularda girişimci olduğumuz takdirde çok güzel pozitif gelişmelerle karşılaşabileceğiz gibi duruyor. Sevgili yükselen balık burçları ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız özellikle yine bu haftayı değerlendirebilirsiniz. 14 Eylül'e geldiğimiz zamansa Ay İkizler Burcu'nda ilerlerken bu kez Güneş ve Merkür'le bir kare açı yapacak. Bu da yine ailevi ilişkilerde biraz pazar günü gerilimi artırabilir. Yani duygularımızla mantığımız arasında kalabileceğimiz bazı gündemler söz konusu olabilir açıkçası. Bu konuda biraz dikkatli olalım pazar günü. Gökyüzünün enerjileri hayatımıza bu şekilde yansıyabilir bu hafta. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.